Herkese merhaba. Şu an Meksika'nın Tequila isimli kasabasındayım. Buraya Boğadaları şehrinden geldim. Boğadalara'dan burası 60 kilometre. Yollar boş, yaklaşık 1 saat sürüyor. Buranın ismi dediğim gibi Tequila. Çünkü Tequila alkolü, Tequila içkisi dünyada ilk defa burada üretiliyor. Burada yapılıyor. Burada bugün hem Tequila nerede ve nasıl üretiliyor hep beraber göreceğiz. Ben de öğrenmiş olacağım. Size de göstermeye çalışacağım. Jalisco'da, Nayarit'te, Oaxaca'da agave adında bir bitki var. Bu agave bitkisinden de mezcal üretiliyor. Fakat bu agavenin 200 farklı çeşidi var. Bu yüzden de mezcal içkisinin de, mezcal alkolünün de çok farklı çeşitleri oluyor. Ama bu agave bitkisinin bir de mavi versiyonu var. Yani ona agave azul diyorlar. Mavi agave anlamında. Bu mavi agave sadece burada Tequila'da. Dünyada sadece burada var. Başka bir yerde yok. Mavi agaveden üretilen içkinin ismine de, mavi agaveden üretilen mezcalin ismine de Tequila demişler. Sadece bu Tequila şehrinde olduğu için o agave bitkisi. Alkolün de ismi hem Tequila olmuş şehirden dolayı. Dünyaya da bu şekilde yayılmış. Bu görmüş olduğunuz bütün bitkiler Tequila'nın üretildiği bitkiler. Aslında hikaye şöyle başlıyor. Meksika'ya ait bir alkol var, ismi de mezcal. Bu mezcal agave bitkisinden yapılıyor. Bu görmüş olduğunuz bütün bitkiler buradaki agave bitkileri. Fakat agave bitkisi daha böyle, agave bitkisinden elde edilen alkol, mezcal daha böyle smoky, tütsülenmiş bir tadı var. Fakat buradaki agaveler, bu Tequila şehrindeki görmüş olduğunuz agavelerin hepsi blue agave diye geçiyor. Agave azul, yani mavi agave. Bu mavi agavelerden elde edilen sıvı daha böyle tatlı, daha yumuşak bir sıvı. O yüzden burası daha da özelleşmiş. Bu mavi agave sadece çünkü dünyada burada var. Tequila şehrinde var. Aslında Tequila yani bir mezcal çeşidi. Bu blue agaveden elde edilen mezcale Tequila deniyor. Tequila denmesinin nedeni de söylediğim gibi Tequila şehrinde üretildiği için. Böyle şu an kocaman bir tequila tarlasındayım. Yani burası şu an gerçek bir fabrika. Bunlar da o agave bitkisinin toprağın altındaki kısmı. Yani agave bitkisinin yaprakları zaten kullanılmıyor. Onlar kesiliyor. Bu agavenin ikiye parçalanmış hali. Yani böyle bu agavenin yarısı. Bunlar pişirilmemiş, pişirilmeye hazır hale getirilmiş agaveler. Bu agavelerin hepsi böyle içeri koyuluyor. Burada taştan yapılmış bir yer var. Bu agaveler burada pişiriliyor. 2 veya 3 gün sürdüğünü söyledi. Daha sonrasında da şurada pişirilmiş agaveleri görebilirsiniz. Buradaki evde pişirilen agaveler burada pişirilmiş şekilde burada depolanıyor. Depolandıktan sonra da içindeki özü çıkarılacak hale getiriliyor. Yani agave bitkisi bu şekilde, şeker kamışı gibi. Bu pişirilmiş şekilde olan agave. Fakat bunda tabii şu an alkollük bir olay yok yani. Bu sadece pişirilmiş. Daha sonrasında mayalanacak vesaire, alkollü hale getirilecek. Şu an bunun herhangi bir alkol vesaire hiçbir şey yok. Bu sadece bu şekilde yeniliyor, şeker kamışı gibi. Bayağı yumuşak. Aslında güzel yani. Şimdi ilk başta agave bitkileri toplanıyor, ikiye bölünüyor, sonra pişiriliyorlar. O pişirilen 2-3 gün boyunca pişirilen agaveler buraya içeri geliyor. Burada grinder dedikleri makine var. Burada küçük parçalara ayrılıyor bu şekilde. Her adımda daha küçük parçalara ayrılıyor. Buradaki amaç o agave bitkisinin özünü çıkarmakmış. En son bu aşamaya gelen agave bitkisi de suyu çıkarılmış halde su burada toplanıyor. Burada toplanılan su da doğrudan buradaki depolara gidiliyor. Burada da fermentasyon işlemi gerçekleşiyor. Tequilaların burada fermentasyon işlemi gerçekleştiği zaman hem şeker hem de alkol dışarı çıkmış oluyor. Daha sonra da buradaki alambiküye yazan cihazlarda şeker ve alkol birbirinden ayrılıyor. Daha sonra da tequila depolanıp en az 3 yıl olacak şekilde, daha da fazla yıl oldukça daha da
hafifleşiyor, daha da güzelleştiğini de söyledi. En az 3 yıl olacak şekilde tekilla bekletilip karanlıkta tekilla oluşturuluyor. Yani tekilla Meksikalılar için bu yüzden de çok önemli. Çünkü yani o agave bitkisinin minimum 5 yıl toprak altında kalması, büyümesi gerekiyor. Daha sonra agave bitkisi toplandıktan sonra da bütün işte pişirilmesi, depolanması, karanlıkta beklemesi derken 3-4 yılda o sürüyor. Yani içtiğiniz bir tekillanın yapımı yaklaşık 8-9 yıllık bir prosesten geçiyor. O yüzden de tekilla onlar için böyle önemli ve değer verdikleri bir içki. Şimdi tekillanın nasıl üretildiğini gördükten sonra, nasıl yapıldığı aşamalarını gördükten sonra buraya tekilla tatmaya geldik. Şu an burası o fabrikanın yanındaki bir bar. Şimdi burada 4 farklı tekilla çeşidi deneyeceğiz. Bu mavi olan tekilla blanco diye geçiyor. En güçlü olanı. Şimdi o mavi şişedekini deneyeceğiz. Tekilla blanco diye geçiyor. Bu en kuvvetli olanı, en güçlü olanı ve %45 alkol var içinde. Yani tekillayı aslında böyle tek shot şeklinde içmemek gerekiyor. İlk başta çok ufak bir yudum alıp tekillayın tadını ağzınızda hissedip daha sonrasında diğer yudumu vurmanız gerekiyor. Yani o şekilde söylediler. Daha anlattım nasıl içeceğimizi de onu da göstereceğim. İlk başta böyle ufak bir yudum alıyorsunuz. Ağzınıza biraz dolaştırdıktan sonra diğerini sert. %45 alkol varmış bunun içinde. Tekilla blanco diye geçiyor. Bunu deneyeceğiz. Bu tekilla romantico diye geçiyor. Bunda da %38 alkol varmış. Wow. That's an emergency bottle. Es una botella de emergencia. Shot de emergencia. You can carry on to everywhere, like school, Wow. office, to church, again, and it's like a perfume. So, Okay. como para eso. Bendito sea Dios. Şimdi bu üçüncü olanı deneyeceğiz. Bu yaşlandırılırken 3 yıl boyunca avokado ile beraber yaşlandırılıyormuş. O yüzden şişesi de böyle avokado şeklinde yeşil. Daha koyu olduğunu söyledi. %35 alkol var bunda da. Gelsin üçüncü shot. Este no va a haber horas. Tekilla aguate'yi deneyeceğiz. Aguate avokado demek. Chicken drink it. Salud. Salut. Beğenmedim. Bunun tadını beğenmedim. Diğer önceki iki tanesi daha güzeldi. Yani en sondaki sarı renkli olan da yine %35 alkolü var. 3 yıl bekletilmiş. Fakat bunun olayı bu 3 tanesi daha tatlı bir tatken dördüncüsü daha smoky böyle tütsülenmiş bir tadı varmış. Mezcal kadar tütsülenmiş bir tadı olmasa da tekilla'ya göre daha tütsülenmiş. Yani böyle daha mezcal tekilla arası bir şey tabi. Bu da mavi agaveden yapılıyor. Onda sorun yok. No. Yeah. Gracias. Ustedes no hablan inglés, ¿no? Burada deneyeceğimiz şu an daha tütsülenmiş tadı olan, smoky olan, daha mezcale benzeyen tekilla dördüncüsü. 3 yıl bekletilmiş. Bu da %35 alkol var. O, evet, bunun kokusu daha keskin zaten. Yes, I got the smoky. Yes. It's very small, smoky. Ben bitti diyordum ama 2 tane daha şey geldi şu an. Bunlar daha kokteyl gibi daha tatlı şeylermiş. Şu an 4 shot tekiladan sonra 2 tane daha shot. Tabii shot tam porsiyon shot değil, küçük veriyorlar ama yine de tekila güzel, bayağı güzel yani ağır tekila. Bu dediğim gibi piña colada aromalı. Tekiladan yapılmış kokteyl, %35 alkol varmış yine içinde. Süper tatlı kokteyl. Bu kokteyl de tekila ve çileğin karıştırılmış haliymiş. Strawberry flavorlı. Salud. Bu da çok iyi. Çilekli tekila. %35 alkol bu da.
Şimdi burada tekille fabrikasından çıktık. Şehre gidip sanırım şehir merkezini göreceğiz. Bu yoldakiler de zaten o ağabe bitkileri. Ama tabii bunlar çok daha büyüyor yani. Bunlar biraz daha sanırım süs amaçlı buraya dikilmiş olabilir. Normalde çok daha büyük zaten. Göstermiştim tarlada da. Manzara da süper karşıdaki. Şu an fabrika çıkışında da yine tekillere bir içki verdiler turda. Kaldığım hostelde anlaşmalı oldukları bir tur vardı. Onu satın aldım bu arada. 500 peso ödedim bu tur için. Yani zaten normalde bu adalardan buraya gelseydim de tek başıma 250 peso sadece otobüse verecektim. Ve bu şekilde organize şekilde hem fabrikayı görme hem işte tarlayı görme hem de şehir merkezini görme şekliniz yok yani. Kendiniz yapsanız hatta bu fabrikaya falan nasıl geleceksiniz belli değil. Tekille şehir merkezinden yine tur falan almanız lazım. O yüzden eğer kaldığınız hostelde veya şehir merkezinde bulabilirseniz buraya turla gelin kesinlikle. Hem kendiniz gelirseniz bu kadar ucuz halledemezsiniz hem bu kadar organize olamazsınız yani zaman için. Tabi burada Tekille'de konaklama yapacaksanız daha avantajlı olabilir kendiniz gelmenize. Hem yavaş yavaş her yeri keşfetmek için. Ama benim burada kalma planım yoktu. Akşam yine bu adalara döneceğim. O yüzden tur satın aldım. Dediğim gibi 500 peso 25 Amerikan dolarına eşit. Bu şekilde. Şimdi şu an yine farklı bir yere geldik. Fabrikadan sonra yine Tekille tatacakmışız. Böyle Çeçes Canterillo sanırım ismi. Oraya geldik bakalım. Şimdi buradan tekillaları seçiyorsunuz. Size böyle bu tekilla kabının içinde alkol verecekler. Bu ücretsiz olmuş olacak. Buradan ilk başta tekillayı seçiyorsunuz. Size orada kokteyli hazırlıyorlar. Dediğim gibi orada istediğiniz tekillayı seçiyorsunuz. Sonra da burada size onu hazırlıyorlar kokteyl olarak. Buradaki tekillalardan ben bunu seçtim. Yani hiçbir fikrim yok aslında çoğu hakkında. Sadece Amerika'dan dolayı şu tekillayı biliyorum. Onun dışında bilmiyorum. Bu çok güzel geldi. Amblemi bunu seçmek isterim. Şimdi burada da o seçtiğim tekillayı hazırlayacak buradaki amigo. A ver, patrón, véngase. Dame un shot. Gracias. Ahí quedó. Muchas gracias. Oh. Más queriendo ir, patrón. Bayağı böyle devasal bir şey oldu. Portakal suyu, greyfurt ve tekila. Şu an Tekilla şehrinin merkezine geldik. Böyle arkamızda bir kilise var. Burada dükkanlar kurulmuş vesaire, pazar kurulmuş. Salı günü olmasına rağmen bugün kalabalık. Burada böyle şehir merkezinde bir mariachi band var. Mariachi müzisyenleri var. Burada çekirge satıyorlar. Böyle kızartılmış yağda kızartılmış çekirge. Meksikalılar çekirgeyi bayağı seviyor, böyle kızartılmış. Çok iyi protein kaynağı olduğunu düşünüyorlar çekirgenin. Ala. Bu da farklı bir olay. Bu normalde Veracruz eyaletinden. Böyle bu şekilde tepeye çıkıp daha sonra ayaklarından oraya bağlayıp kendilerini aşağı doğru sallanıp dans ediyorlar.
Burada böyle şehir merkezinde 5 litrelik halinde satılıyor tekillalar. 10 dolara böyle 5 litre tekilla satılıyor. Burada da yine aynı şekilde 5 litre tekilla, tekilla blanco. Yani bu en sert olduğunu söylemişti fabrikadaki o çevirmen. 5 litre tekilla 250 peso, 12,5 Amerikan doları. Burası da böyle tekilla şehir merkezi. Hemen bir tane kilise var şehir meydanında. Sonra da tekilla yazısı var. Turistlerin fotoğraf çekildiği. Yani burada pek bir olay yok. Burası dediğim gibi şehir merkezi. Bu tekillaların üretildiği tarlalar vesaire, tekillerin yapıldığı fabrikalar buradan bir 15-20 dakika uzaklıkta. Burası biraz daha turistik bir nokta, yani insanların böyle yemek için vesaire tekille tatmak için geldiği bir yer. Ama asıl olay dediğim gibi önceki yerlerdeydi. O tarladaydı veya fabrikadaydı. Burası Tekilla şehrinin merkezi. Tamamen turistik bir yere dönüşmüş tabii burası, yani hani lokal insanların da olduğu bir yer tabii. Burada 45.000 kişilik bir nüfus var Tekilla şehrinin etrafında. Şehir merkezinde araçlar da bu şekilde Tekilla fıçısı şeklinde. Allá en el rancho me han de acompañar. Buenos amigos son elegidos, con los dedos de la mano los puedo contar. No me descuido, cuido el